Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki veriyi kutup grafiğiyle nasıl karşılaştırabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafik yardımıyla iki veriyi dinamik bir yapıda grafiğin boyutu üzerinden karşılaştırmış oluyoruz. Ben hazırlamış olduğum bu örnek çalışmamda bir firmada gerçekleşen üretim ve fire değerlerini aylık bazda kutup grafiğiyle karşılaştırmaya çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerlerimi alıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi adım adım grafiğimizi yapmamıza yardımcı olacak verileri hazırlayalım. Bunun için öncelikle şöyle yapacağım. Şu başlıkları tekrar alıyorum ve şuraya ekliyorum. Şunları da alacağım. Şimdi şöyle yapalım. Yıllar içinde aylar kaç gün çekiyorsa onu buraya yazalım. Yani örnek veriyorum, Ocak ayı 31 çeker. Şubat ayı bir yılın 365 gün 6 saatten oluşmasından dolayı 4 yılda bir 29 çeker. Bu yüzden buraya 30 yazacağım. Mart ayı 31, Nisan 30, Mayıs 31, Haziran 30, Temmuz 31, Ağustos yine 31. Sadece burada bir dengesizlik var. Eylül 30, Ekim 31, Kasım 30 ve Aralık 31. Şuradaki başlıkları şöyle biraz sağa kaydırayım, olmadı. Buraya kontrolde gün sayısı diyelim. Şimdi şurada şöyle yapacağım. Shift eşittir diyeceğim. Ocak'taki üretim verisini alacağım. Daha sonra şunu yukarı seçeceğim ve bunu şuradaki değer kadar aşağı çektireceğim. Yani 31 olacak ama şunu bir çektirelim öncelikle. 30 oldu. Burası 31 oldu toplamda. Şöyle. Ama ben bunu 32 yapacağım. Yani şuraya 0 değerini koyacağım. Biraz sonra buraya niye 0 koyduğumu anlatacağım. Shift eşittir. Bu sefer fireyi alıyorum. Ve yukarıya yine seçip aşağı doğru çektiriyorum. Bunda 0 diyorum. Buraya tekrar ay diyeceğim. Ve Ocak ayını burada aşağı kadar çektireceğim. Bunu tüm aylar için şuradaki değer kadar yaptıracağım. Şubat'ı alıyorum. Ekliyorum. Shift eşittir diyorum. Şuradaki değer. Ctrl R fireyi aldım. Şunu Shift eşittir yukarısı diyorum. Ctrl R diyorum. Ve 30 kere aşağı çektireceğim. Burası yani 29 kere aşağı gelmiş olması lazım. Çok oldu tabii ki. Bunu tek tek ayarlamam gerekiyor benim. Şöyle. Şuradan aşağısını sileceğim. Ve Şubat'ı çektireceğim. Tüm aylar için bunu sırasıyla dediğim gibi şuradaki değer kadar yaptıracağım. Mart'ı alıyorum. Ocak 31'de şurayı alabilirim. Sayısını alabilmek için yapıyorum bunu. Tabi burada Şubat'a 0 koyduk mu onu atladım herhalde. Şöyle yapalım. Tekrar sayalım. Evet 30. Burası 30. Şunu 0 yapacağım. Tekrar şuraya alıyorum. Sadece sayısını almak için yapıyorum bunu. Çektirdim. Şunu Mart'ın değerini alacağım. Yani şu. Ctrl R dediğim zaman aşağı çektirmiş oluyorum. Artı 1 olmuş oluyor. Yani 31 artı 1 şuradaki 0 değeri için. Bunu da biraz sonra anlatacağım. Nisan 30'du. O yüzden şurayı 31 olarak değil şöyle alacağım. Şurayı Nisan değerini alacağım.
Ctrl R diyorum. Şuradakileri 0 yapacağım yalnız. Tekrar bir kontrol edelim. 31. Burada 30'du. Mayıs alıyorum. Yine Ocak'taki değerleri alacağım. Buradan Shift eşittir Mayıs'ın değerini alıyorum. Ctrl R. Şunu aşağı çektiriyorum. Hazirandayım. Şurayı alıyorum. Shift eşittir Haziran değeri. Ctrl R. Haziran 30'du. Evet, buradan bir tanesini sileceğim. Haziran 30 yapacağım. Evet. Temmuz ve Ağustos 31'di. Şuradan ocağın değerini yine alıyorum. Temmuz'un şuradaki değerini alacağım. Ctrl R. Aşağı doğru çektiriyorum. Aynı işlemi Ağustos için yapacağım. Şuradaki değer Ctrl R. Şurayı da Ağustos yapacağım tabii ki. Ve aşağı doğru çektireceğim. Eylül'e geldik. Eylül 30'du. Şöyle yapalım. Shift eşittir Eylül değeri. Ctrl R. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Şurayı yalnız 0 yapacağım. Daha sonra Ekim 31'di. Şuradan Ağustos'un verisini alabilirim. Çünkü burası 31 kez tekrar ediyordu. 30 sıfırlarla birlikte 32 oluyordu. Şuradaki Ekim değerini alacağım. Ctrl R. Şunu aşağı doğru çektiriyorum. Kasım 30 günden oluşuyor. Şurasını alıyorum yine. Şu alttaki 0 almayacağım sadece. Kasım'ın değerini yukarıdan seçiyorum. Ctrl R. Şunu aşağı doğru çektiriyorum. Şuradakileri 0 yapıyorum ama. Ve son olarak Aralık. Şurayı yine ocağa alayım. Şuradaki Aralık değerini seçelim. Ctrl R. Aşağı doğru çektirelim. Şu anda verilerimizin çoğunu tamamlamış olduk. Şimdi bir kontrol yapalım. Bunun için Ctrl R diyorum ve say diyorum şuraya. Şuraya hepsine birer yazıyorum. Kontrolde yani sonuna kadar. Buranın toplamı 378. Şuraya geliyorum. Topla. Aralık şurası. Aylar. Ölçüt şu. Toplam aralığı da bu. Bir kontrol edelim. Şöyle olması lazım.
her birinin bir fazlası olması gerekiyor burada. Çünkü aylara birer tane sıfır ekledik. Yani şurası 31, 32, bu 30, 30, burası 30 il yanlış yapmışız. 29 olacak. Yani 29 gün artı bir tane de sıfır. 31, 32 bu şekilde gidiyor. Kontrol edelim hızlı bir şekilde. Evet, doğru işlem yapmışız. Son olarak grafiğimizin etiketini de hazırlayalım. Bunun için shift eşittir diyorum. Şurası ve birleştiriyorum. Çift tırnak, boşluk, çift tırnak ve şuradaki üretim değeri. Aşağı doğru çektiriyorum. Artık grafiğimizi hazırlayabiliriz. Bunun için şurayı aşağı kadar seçiyorum. Şöyle. Ekleye gidiyorum. Buradan şuradaki radar grafiğimi seçiyorum. Bu grafiğimi yapmak için radar grafiğinden faydalanıyorum. Şöyle sağ tarafa doğru çektirdim ve biraz büyüttüm. Grafik başlığımı kaldıracağım. Şunları kaldıracağım. Göstergeyi. Kılavuz çizgilerini de kaldıralım. Eksenleri kaldıralım. Şunları sileceğim. Grafiğim seçilirken biçimden dolgusunu kaldıracağım. Ana hattı olmasın. Biraz daha büyütelim. Şurayı tıklayalım ve görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Grafiğime tekrar geliyorum ve buradan grafiğimin şuradaki rengini yeşil yapacağım. Bunu ise kırmızı yapacağım. Hazır yeri gelmişken şuradaki sıfırların mantığını da anlatayım. Ben yukarıdakiyle eşitlediğimde şuradaki değeri bakın burada bir bağlantı oluştu. Mesela şunu da deneyelim. Bakın burada ayrım kalmadı. Ben burada sıfırları verirken şuradaki ayrımı sağlamak için geri alıyorum. Daha net görülecek. Bakın şurada ayrım başladı. Şurada da tekrar ayrıldı. Ben buradaki sıfırlarla şuradaki ayların aslında ayrılmasını sağlıyorum grafiğimde. Tekrar grafiğimi seçiyorum. Buradan grafik tasarımından veri seç diyorum. Ve ekle diyerek şuradan seri adını geçiyorum ve şuradaki değerleri seçiyorum. Tamam diyorum. Buradan ise düzenleye, yani şunu seçtiğim yerin düzenlesine de şuradaki etiketleri seçiyorum. Tamam diyorum. Şu anda herhangi bir şey görülmediği gibi görünüyor. Ama grafik türünü değiştir dediğim zaman şuradan birleşikten buradan şunu radar seçiyorum. Seri 2'yi yine radar seçiyorum. Seri 3'ü ise halka grafiğini seçeceğim. Şu şekilde. Şuraya geliyorum ve şu eksenleri kaldırıyorum. Grafiğimi biraz büyütüyorum. Daha sonra şunları seçip renklerini dolgu yok diyeceğim. Aynı zamanda ana hatı da olmasın. Şöyle olsun. Bunu biraz daha büyütürsem iyi olur. İçime geliyorum. 15 yapalım. Şunu da 25 yapalım. Şöyle yapalım. Şunu seçip buradan veri seçten şunu seçelim. Gizli satır ve sütunlarındaki verileri göster. Çünkü şurayı biraz sonra gizleyeceğiz. Hatta şöyle şimdilik gizleyelim. Grafiğimizi tekrar ayarlayalım büyüklüğünü. Evet, 20 olsun grafiğimiz. Buradan halka grafiğimi seçiyorum. Sağ klik, veri etiketleri ekle diyorum. Veri etiketlerimi seçiyorum. Sağ klik, veri etiketlerini biçimlendir. Kategori adını seçiyorum. Değeri kaldırıyorum. Bunu kapatıyorum. Etiketlerimi biraz geriye uzağa almak istiyorum. Bunun için yine halka grafiğimi seçiyorum. Sağ klik, veri serisini biçimlendir. Ayrılmış halkayı buradan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Şu şekilde.
Bunu 100'e kadar çekeceğim. Böyle iyi. Bunlar seçiliyken şunlar koyu yapacağım, kalın yapacağım ve büyüteceğim. Bu şekilde iyidir. Daha sonra şuraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada 30'dan 100'e kadar diyorum. Buraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada 1'den 50'ye kadar diyorum. Ve bunları aşağı çektiriyorum. Formüller şimdi hesapla. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.